Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere 1-2 yaş aralığındaki kız bebekler için bir elbise projesi hazırladım. Elbisemizi örmeye arka bedenden başlıyoruz. Etek bölümünü örüyoruz, ilmek eksilterek büzgü oluşturuyoruz. Daha sonra desenli roba bölümünü örerek arka bedeni tamamlıyoruz. Aynen arka bedendeki gibi ön bedeni örmeye başlıyoruz. Etek kısmını tamamlayıp büzgü oluşturduktan sonra desenli roba bölümünü iki parça olarak örüyoruz ve ön bedeni tamamlıyoruz. Omuz dikişlerini diktikten sonra kenar patından kaydırma yaparak yukarı geliyoruz. Yaka kenarından ilmek alarak 3 sıra haroşa örüyoruz. Yakayı ördükten sonra yine kaydırma yaparak kenar patından aşağı iniyoruz. Yaka işlemlerini tamamlıyoruz. Kol kenarlarından da ilmek alarak 3 sıra haroşa örüyoruz. Kol bantlarını tamamlıyoruz. Daha sonra da yan dikişleri dikerek elbisemiz tamamlanıyor. 4 adet de düğme dikiyoruz. Ölçülerini de vermek istiyorum. Elbisemizin kol altından eni yaklaşık olarak 28 santimetre. Yaka kenarından etek ucuna kadar boyu ise yaklaşık 45 santimetre. Kol evi uzunluğu ise 11 santimetre. Omuz genişliği 8 santimetre. Etek boyunu da ölçüyorum. Yaklaşık olarak 27 santimetre. Elbisemiz için gerekli malzemeler: 100 gramı 230 metre olan %60 bambu, %40 polyamit iplerden 2 yumak tam yeterli geliyor arkadaşlar. Örmek için 4 numara şiş, tığ işlemleri için 2.10 milimetrelik bir tığ. İşaretlemeler için de birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Ayrıca 4 adet de düğme gerekiyor. Ayrıntılara geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hazırsanız elbisenin örülüşüne geçebiliriz. Elbiseyi örmeye arka bedenden başlayacağım. Şimdi ilmek alacağım. Toplam 122 ilmek alacağız. İlk ilmeğimi aldım ve ilmek almaya devam ediyorum. ...120, 121, 122 ilmek aldım. Son ilmeği de düğümlüyorum açılmaması için. Ve haroşa örmeye başlıyorum. İpim önde, ilk ilmeği örmeden alıyorum, kenar ilmeğimiz. Daha sonra düz örerek haroşa öreceğim. Ben haroşa örgüyü hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örüyorum. Eğer sizler ters örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Devam edelim. Son ilmeğe kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği kenar ilmek ters örüyorum. Dönüyorum. İkinci haroşa sırasına başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Düz örerek devam ediyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Son kenar ilmeği ters örerek dönüyorum. Üçüncü ve son haroşa sırasına başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Düz örerek devam ediyorum. Son kenar ilmeği örerek son haroşa sırasını tamamlıyorum. 3 sıra haroşa ördüm. Burası örgümüzün ön yüzü. Başlangıç ipimiz sol kenarda olacak. Şimdi düz örgüye geçeceğim.
ön taraftan 1-2 diş haroşa oldu arkadaşlar. Düz örgüye başlıyorum. Zaten haroşada da düz ördüğümüz için düz örmeye devam edelim sıra sonuna kadar. Düz sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeği örüyorum ve ters tarafa dönüyorum. Önden düz ördük. Arka taraftan da ters öreceğiz bundan sonra arkadaşlar. Kenar ilmeği örmeden alıyorum ve ters örerek devam ediyorum. Bu ikinci sıra, toplam 75 sıra örelim. 76. sırayı örerken ilmek eksilteceğiz büzgü için arkadaşlar. Devam edelim. Elbisenin arka bölümünün etek kısmını tamamladım. Haroşa sıralarının üzerine toplam 75 sıra ördüm. Şimdi 76. sırayı örerken her iki ilmekte bir toplam 30 ilmek eksilteceğiz. Şişimizde 92 ilmek kalacak. Bu 92 ilmeğin ikisi kenar ilmek, 90 ilmek de desen için gerekli arkadaşlar. Desenimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Santimetre olarak da ölçmek istiyorum. Etek boyu yaklaşık olarak 25 santimetre. 76. sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra şimdi 2 ilmek birlikte örerek bir ilmek eksilteceğim. Şu şekilde arka taraftan batıyorum ilmeklerimin her ikisine birden. İkisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek eksilttim. 1-2 ilmek ters ördükten sonra aynı şekilde yine 2 ilmek birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar 2 ilmek örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son eksiltmeyi yapıyorum. 2 ilmek de ters örerek 76. sırayı tamamladım. Ön yüzden şimdi desenimize başlayacağız. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 2 ilmek düz örüyorum. 4 ters örüyorum. 1 2 3 4 1 2 düz ilmek örüyorum. 4 ters ilmek. Tekrar 2 düz, 4 ters. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. Burada da 4 tane ters ördüm. Şimdi 2 düz örüyorum. 2 ters. Kenar ilmeği de ters örerek desenimizin birinci sırasını tamamlıyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Burada bütün ters sıralarda, yani çift sıralarda düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden alacağız arkadaşlar. İkinci sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. 2 ters ilmek var. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu 2 ters ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Tekrar burada 4 düz ilmek var. Örüyorum bu 4 düz ilmeği. İki ters ilmeği örmeden alıyorum. İpimi ön tarafta. Düz ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıranın sonuna geldim. Bu ters ilmekleri örmeden alıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek
desenimizin ikinci sırasını tamamlıyorum. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağız. Üçüncü sırada bu iki düz ilmeğin yönlerini değiştirerek devam edeceğiz. Önce kenar ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Bu iki düz ilmeği önce sağ şişe aktarıyorum. Sol şişimle ön taraftan bu ikinci ilmeği alıyorum. Daha sonra ilmekleri serbest bırakıyorum. Sağ şişimle de arka taraftan diğer ilmeği alıp tekrar sol şişe geçiriyorum. İkisini de düz örüyorum ayrı ayrı. Yönlerini değiştirmiş olduk. 4 ters ilmek örüyorum. Tekrar bu iki düz ilmeğin yönlerini değiştireceğiz. Aynı şekilde önce sağ şişe alıyorum. Sol şişimle önden ikinci ilmeği, sağ şişimle de arka taraftan diğer ilmeği alıp sol şişe aktarıyorum ve her ikisini de düz örüyorum. Tekrar 4 ters ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmek değişikliğini yapıyorum. Sıra sonunda 2 ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeği de örüp 3. desen sırasını tamamlıyorum. 4. sırada yine çift sıralarda yaptığımız gibi ters ilmekleri örmeden alacağız. Düz ilmekleri öreceğiz. Düz ilmekleri örüyorum. 2 ters ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dördüncü sırayı tamamladım. Dönüyorum. 5. sıraya başlıyorum. 5. sırada ilmeklerimizi kaydırarak devam edeceğiz. Burada düz ilmeklerin yönlerini değiştirmiştik. Şimdi bu ilmek sol tarafa kayarken diğer alttan getirdiğimiz düz ilmeğimiz sağ tarafa doğru kayacak ve daha sonraki sıralarda birer dilim oluşturacak. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra ipimi arka tarafa alıyorum ve bu iki ilmeğin yönlerini değiştireceğim. Her ikisini sağ şişe alıyorum. Ters ilmeği sol şişimle arka taraftan şu şekilde alıyorum. İlmekleri serbest bırakıyorum. Sağ şişimle de düz ilmeği önden alıp sol şişe aktarıyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. Kaydırmış olduğum ters ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burada yine birer ilmek değiştireceğiz. Düz ilmeği sol tarafa, ters ilmeği sağ tarafa kaydıracağız. Her ikisini sağ şişe alıyorum. Sol şişimle önden düz ilmeği alıyorum. İlmekleri serbest bırakıyorum. Sağ şişimle de arka taraftan ters ilmeği alıp sol şişe aktarıyorum. İlk ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. İlk 2 ilmeği önce sağ şişe alıyorum. Sol şişimle arka taraftan ters ilmeği alıyorum. Sağ şişimle de düz ilmeği alıp sol şişime aktardım. Bir ilmek düz örüyorum. Bu ilmeği de ters örüyorum. Yine bu 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Önden düz ilmeği alıyorum. Arka taraftan da ters ilmeği alıyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeği düz. Aradaki 2 ters ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Beşinci sıranın sonuna geldim.
Bir ters ilmek ve kenar ilmeği örüp tamamlıyorum 5. sırayı. 6. sıra için dönüyorum. 6. sırada da yine düz ilmekleri düz örüyorum. Ters ilmekleri örmeden kaydırıyorum. Kenar ilmeği alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İpi ön tarafa alıp bu ters ilmeği örmeden alıp kaydırıyorum. İpi arka tarafa alıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Tekrar bu ilmeği örmeden alıyorum. 2 düz ilmek. Bir ilmek ters kaydırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek kaydırıyorum. Tekrar 2 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Altıncı sırayı tamamlıyorum. 7. sıra için dönüyorum. 7. sırada yine ilmeklerimizi kaydırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Ters ilmeği arka taraftan, düz ilmeği ön taraftan alarak yer değiştiriyorum. Düz ilmeği örüyorum. Arkasından ters ilmeği örüyorum. 1 2 ters ilmek daha örüyorum. Tekrar bu 2 ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Düz ilmeği ön taraftan, ters ilmeği arka taraftan yer değiştiriyorum. Bir ilmek daha ters örüyorum. Burada 4 ters ilmek oluştu. Buradaki ters ilmekleri kaydırarak bu tarafa getirdik ve 4 ters ilmeği tamamladık. Burada da yine düz ilmekler bir araya geldi. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi bu ilmeği düz örüyorum. Sıradaki ilmekleri de değiştiriyorum. Ters ilmeği arka taraftan, düz ilmeği ön taraftan aldım. Örüyorum. 1 2 3 ters ilmek ördüm. Bu ilmekleri de yer değiştiriyorum. Düz ilmeği önden, ters ilmeği arka taraftan alıyorum ve 4. ters ilmeği ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeği arka taraftan, düz ilmeği önden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Devamında 1 2 3 ters ilmek örüyorum ve 4.'yü yer değiştiriyorum önce. Ve 4. ters ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Yedinci sırayı tamamladım. 8. sıraya başlıyorum. Yine düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Devam edelim. Sekizinci sırayı tamamladım. Desenimizin 9. sırasına başlayacağız. 9. sırada bu düz ilmekleri yer değiştireceğim. Aynen burada yapmış olduğum gibi. Önce kenar ilmeği alıyorum. Bu düz ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 ters ilmek ördüm. İpi arkaya alıyorum. Bu 2 düz ilmeği önce sağ şişime alıyorum. Sol şişimle önden bu ilmeği alıyorum. Sağ şişimle de diğer ilmeği arka taraftan alıp sol şişe aktarıyorum ve her ikisini de düz örüyorum. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum. İpi arka tarafa alıyorum. Yine bu 2 düz ilmeği sağ şişe alıyorum. Önden sol şişimle bu ilmeği, arka taraftan da sağ şişimle diğer ilmeği alıp sol şişe aktarıyorum ve örüyorum.
tekrar 4 ters ilmek örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Dokuzuncu sıranın sonuna geldim. Bu düz ilmeği örüyorum. Ardından da kenar ilmeği örüp dönüyorum. 10. sırada yine düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden alıyorum. Ters ilmeği kaydırdım. Düz ilmekleri örüyorum. Yine 2 ters ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. 4 düz ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Onuncu sırayı tamamladım. 11. sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bu sıradaki 2 ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Önden düz ilmeği, arka taraftan ters ilmeği alıyorum ve ters ilmeği örüyorum önce. Daha sonra düz ilmeği örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2. Tekrar sıradaki 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Arka taraftan ters ilmeği, ön taraftan düz ilmeği alıyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinciyi ters örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Düz ilmeği önden, ters ilmeği arkadan alıp ters örüyorum. Düz ilmeği de örüyorum. 2 ters ilmek örüyorum. İpi arka tarafa alıyorum. Ters ilmeği arka taraftan, düz ilmeği ön taraftan alıyorum. Önce düz ilmeği, sonra ters ilmeği örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Düz ilmeği önden, ters ilmeği arka taraftan alıp ters ilmeği örüyorum. Ardından düz ilmeği örüyorum. On birinci sırayı tamamlıyorum. Düz ilmekten sonra bir ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeği de örerek sırayı tamamladım. 12. sıraya başlıyorum. 12. sırada yine düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. On ikinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. 13. sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Bu ilmeği önden, ters ilmeği arkadan sol şişe aktardım. Bir ilmek ters örüyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Yine 2 ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Ters ilmeği arka taraftan, düz ilmeği ön taraftan değiştiriyorum. Önce düz ilmeği, sonra ters ilmeği örüyorum. 2 ilmek daha ters örüyorum. Yine ilmekleri değiştiriyorum. Düz ilmeği önden, ters ilmeği arka taraftan alıyorum. Önce ters ilmeği, sonra düz ilmeği örüyorum. Bu 2 ilmeği de değiştiriyorum. Ters ilmeği arkadan, düz ilmeği önden sol şişe aktardım. Önce düz ilmeği, sonra ters ilmeği örüyorum. 13. sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz. Aynen başlangıç noktasına geldik arkadaşlar. 2 ters ilmek, 2 düz ilmekle başlamıştık. Yine 2 ters ilmek, 2 düz ilmek yan yana geldi. 13. sırayı sonuna kadar devam ettirelim. 13. sırayı tamamlıyorum.
1 2 ters ilmek ördüm, bir de kenar ilmeği örüyorum ve 13. sıra tamamlandı. 13. sırayı örüp deseni tamamlamıştık. 14. dönüş sırasında ördüm. Şimdi bu örmüş olduğum desen bölümünde ölçmek istiyorum. Yaklaşık olarak 3,5-4 santimetre kadar ördüm arkadaşlar. Kol kesimlerine geçiyoruz. Bu taraftan 5 ilmek eksilteceğim, devam edeceğim. Dönüşte de diğer kol kenarından 5 ilmek eksilteceğim. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Birini diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sırayla ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Diğer ilmeği üzerinden geçirip eksiltiyorum. 2. Burada ilmekleri önce yer değiştiriyorum. Şu şekilde. Örüyorum. 3. ilmeği eksiltiyorum. Bu ilmeği de düz örüyorum. 4. eksiltmeyi yapıyorum. Bir ilmek de ters örüyorum. 5. ilmeği eksilttim. Bu taraftan 5 ilmek eksilttim. Şimdi deseni devam ettirerek sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sadece düz ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği de örüp dönüyorum. İlmekleri görüldüğü gibi örüyorum. Birinciyi diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. 2. ilmeği eksiltiyorum. Sırada ters ilmekler var. Bir ilmek ters ördüm. 3. ilmeği eksilttim. 4. eksiltme. Son ilmek düz örüyorum ve 5. eksiltmeyi tamamladım. 5 ilmek eksilttim, örmeye devam ediyorum. Düz ilmekleri örüyorum, ters ilmekleri örmeden kaydırıyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar ördüm. Bu ilmeği de ipimi ön tarafa alıp örmeden alıp dönüyorum. Sağ tarafta ikinci eksiltmeyi yapacağız. 3 ilmek eksilteceğiz. Örmeden almış olduğum ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçirip bir ilmek eksilterek başlıyorum. İkinci ilmeği eksiltiyorum. Bu ilmeği de eksilterek toplam 3 ilmek eksilttim. Örmeye devam ediyorum. Burada ilmeklerin yönünü değiştirmeye devam edeceğim. Sıradaki bu 2 düz ilmeği yer değiştireceğim. Ama burada ilmek eksilttiğimiz için ve bir sonraki sırada bu ilmeği keseceğimiz için bu ilmeği ters örüyorum. Bu 2 ilmeği önce sağ şişe alıyorum. Düz ilmeği önden, ters ilmeği arka taraftan geçiriyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra ipi arkaya alıyorum. Sıradaki ilmekleri değiştirmeye devam ediyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar deseni takip ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bu tarafta da yine 3 ilmek eksiltiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldığım ilmeğin içinden geçirerek eksiltiyorum. 1 2 3 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar ters ilmekleri örmeden alıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum.
Şimdi 2 ilmek eksiltiyoruz. 1, sıradaki ilmeği ters örüyorum. 2 ilmek eksilttim. Deseni devam ettiriyorum. Düz ilmeği önden, ters ilmeği arka taraftan alarak ilmeklerin yönünü değiştirdim. Bu tarafta da yine bu 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Ters ilmeği arkadan, düz ilmeği önden alıyorum. İlk ilmeği düz, diğerini ters örüyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar deseni devam ettiriyorum. Sıra sonuna geldim. Bu ilmeği de ters örüyorum. Dönüşte eksilteceğim için son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek de bu taraftan eksiltiyorum. 1, 2. Düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden sağ şişe kaydırarak sıra sonunda bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi hem sağ taraftan hem de dönüşte sol taraftan birer ilmek eksilteceğiz. Bu ilk ilmeğin içinden ikinciyi geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Deseni takip ederek sıra sonunda bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek de bu taraftan eksiltiyorum. Düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden alarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bu iki ters ilmekten birini örmeden alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Çünkü dönüşte son eksiltmeyi yapacağız. Son ilmeği de örmeden alıyorum. Dönüyorum. Bu ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçirerek bir ilmek eksilttim. Son eksiltmemiz. Deseni devam ettiriyorum. İlmek değiştiriyorum. İki ters ilmek örüyorum. Burada yine 2 ilmeği sağ şişe alıp ters ilmeği arkadan, düz ilmeği önden değiştirdim. Devam ediyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Son ilmek eksiltmeyi yapıyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna kadar geldim. Artık ilmek eksiltmeyeceğim için son kenar ilmeği de örüp dönüyorum. Kollarda ilmek eksiltme işlemlerini tamamladım. Artık ilmek eksiltmeden devam edeceğiz. Eksiltmelerimiz şu şekilde yaptım. 5, 3, 2, 1, 1 şeklinde toplam 12 ilmek sağ tarafta, 12 ilmek de sol tarafta eksiltmiş oldum. Şişimde kalan ilmek sayısı da 68 ilmek arkadaşlar. Modelimizi devam ettirerek yaka oyuntusuna kadar bu şekilde devam edelim. Yaka oyuntusuna geldiğimizde tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, kol kesiminden itibaren tam 35 sıra ördüm. Santimetre olarak da ilk ilmeklerimizi eksilttiğimiz yerden itibaren 10 santimetre ördüm. Şimdi
Şimdi arka yakanın kesimine başlıyoruz. Ben burada sağ tarafta 26 ilmek ayırdım. Aynı şekilde sol tarafta da 26 ilmek ayırdım. Ortada da 16 ilmek var. Şimdi buraya kadar öreceğim ve burada 16 ilmeği kestikten sonra örmeye devam edeceğim. Bu ayraca kadar örelim. Ayraca kadar ördüm. Şimdi bu iki ayraç arasındaki 16 ilmeği eksiltiyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. 1-2 ilmek öreceğim ve eksilteceğim. Ama önce bu ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İkinci ilmeği de düz örüyorum. İlk örmüş olduğum ilmeği ikinci ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Bu ilmek de düz. İkinci ilmeği eksiltiyorum. Ters ilmekleri de ters ördükten sonra eksilterek ayraca kadar devam ediyorum. Toplam 15 ilmek eksildi. Bu ilmeği de eksilteceğim. Bir ilmek daha örüyorum. Ve 16. ilmeği eksilttim. Sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüyorum tekrar. Bir ilmek kalana kadar geri dönüyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum, dönüyorum. Tekrar yaka kenarındayız. Şimdi 3 ilmek daha eksiltiyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ilmeği alarak bir ilmek eksilttim. 2 bir ilmek daha örüyorum. 3 ilmek eksiltmiş oldum. Devam ediyorum. Tekrar sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüşte son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son bir ilmek kaldı. Örmeden alıp dönüyorum. Şimdi yaka kenarından 2 ilmek daha eksiltiyoruz. 1 Önce bu ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve bu ilmeği ters örüyorum. 2 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Desenini takip ederek örüyorum. Tekrar yaka kenarına dönüyorum. Dönüş sırasındayız. Bu ters ilmeklerden ilkini örmeden alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Ve son ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Şimdi bir ilmek daha eksilteceğiz. Son eksiltmemiz olacak bu tarafta. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ikinciyi geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönelim. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Şimdi ön yüzden bütün ilmekleri kesiyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi düz örüp bir ilmek eksilttim. Yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Daha sonra eksiltiyorum. Son ilmeği de eksilttim. İpi kesiyorum. Bu ilmeğin içinden geçirerek sabitliyorum.
İlk omuz işlemini tamamladım. Omuz genişliği 6 santimetre. Kol evi uzunluğu ise yaklaşık olarak 12 santimetreye yakın arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Buraya kadar örmüştük. Arka taraftan buradan ipimizi takıp örmeye devam edeceğiz. Aynı bu şekilde ilmeklerimizi eksilteceğiz. Arka taraftan buraya ipimi takıyorum. Bir düğüm atıyorum. Örmeye başlıyorum. Ama örerken burada merdiven şeklinde bir görüntü oluşmaması için ilk eksiltmiş olduğumuz ilmeği buluyoruz. Sol şişimize takıyoruz. Sol şişteki ilk ilmekle bu takmış olduğumuz ilmeği birlikte örüyoruz arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüyorum. Sıra sonunda son ilmeğe kadar deseni devam ettiriyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bu tarafta da ilk olarak 3 ilmek eksiltmiştik. Şimdi burada da 3 ilmek eksilterek eksiltme işlemlerine başlıyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek eksiltiyorum yine. 2 3 eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönüşte son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi 2 ilmek daha eksiltiyorum. 1 2. Yine sıra sonuna kadar örüp son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği örmeden alıyorum, dönüyorum. Son eksiltmeyi yapacağım. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeği de örüp dönüyorum. Kalan bütün ilmekleri kesiyorum ve arka bedenin örme işlemini tamamlayacağım. Son ilmeği de örüyorum. Eksiltiyorum. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden geçirerek sabitliyorum. Arka bedenin örme işlemini tamamladım. Şimdi ön bedeni örmeye başlayacağız. Ön bedende de aynen arka bedende olduğu gibi 122 ilmek alacağız arkadaşlar.
İlmeklerimizi aldıktan sonra 3 sıra haroşa öreceğiz. Yani ön yüzden 2 diş haroşa sırası olacak şekilde ördükten sonra düz örgüye geçeceğiz. Etek ucundan itibaren 25 santimetre öreceğiz ve desen kısmına geçerken tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız.